Merhaba koçlar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda bir yeni ayımız var. Saat 4.44'te 28 derece 25 dakikada. Yılın son günlerine yaklaşırken gökyüzü sizleri yeni bir yolculuğa çağırıyor. 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ay sizin için uzak ufukların, inançların ve vizyonunuz alanında parlıyor. Bu yeni ay hayatın anlamını, hedeflerinizi, hangi yöne doğru ilerlemek istediğinizi yeniden tanımlamanız için güçlü bir fırsat getiriyor. Yay enerjisi sizinle aynı elementte, ateş elementinde bu dönem sizi daha doğal olarak canlandırır. Ancak bu kez sadece bir macera hissi değil, derin bir farkındalık çağrısı var. Belki inandığınız bir şeyin ardında gerçek mi var yoksa bir hayal mi? İşte gökyüzü tam da bunu test ediyor. Bu yeni ay anında Güneş, Ay, Venüs ve Mars birbirlerine yakın bir şekilde hizalanıyor. Bu kavuşumun tamamı Balık burcundaki Dira pozisyondaki Neptün'le kare açı yapıyor. Yani bir yandan geleceğe dair büyük bir coşku, ilham ve keşif arzusu duyarken diğer yandan sis perdesiyle karşılaşıyorsunuz. Eğer bu dönemde yeni bir eğitime, seyahate, hukuki sürece ya da projeye adım atmayı düşünüyorsanız önce detaylara dikkat edin. Çünkü Neptün'ün durağan enerjisi gerçekleri bulanıklaştırabilir, aşırı idealizm, hayal kırıklığı ya da yön kaybı olasılığı yüksek olur. Fakat bu enerji sizi sınırlamak için değil, gerçek niyetinizi netleştirmeniz için burada. Kendinize sorun. Bu yola gerçekten inanıyor muyum yoksa sadece bir kaçış mı bu? Venüs'le Mars da kavuşuyor. Hem ilişkiler hem kariyer hedefleri açısından sizi eyleme çağırıyor. Tutkularınız güçlü, arzularınız belirgin ama bu tutku bir anlık heves mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Bunu anlamanız gerekiyor. Çünkü Venüs aynı zamanda Balık burcundaki Satürn'e de kare açı yapıyor. Yani bir yanda kalbiniz risk almak isterken öte yandan sorumluluklarınız sizi gerçekliğe çağırıyor. Bu dengeyi kuranlar yılın son haftasında büyük bir dönüm noktasına ulaşabilirler. Merkür'ün Yay burcundaki konumu düşüncelerinizi genişletiyor. Yabancı diller, eğitim, yayıncılık veya dijital platformlarda önemli fikir paylaşımları gündeme gelebilir. Fakat Merkür'ün Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüne kare açı yapıyor olması dilinize dikkat etmeniz gerektiğini sözlüyor. Sözleriniz kaderinizi şekillendirebilir. Bir konuşma, bir yazı ya da bir başvuru yönünüzü değiştirebilir. O yüzden düşünmeden konuşmayın, yazmadan önce sezgilerinize kulak verin. Bu yeni ayın diğer bir teması ise Akrep burcundaki Lilith ile Boğa burcundaki Retro Uranüs arasındaki karşıtlık. Bu finansal alanda ya da yakın ilişkilerde ani kopuşlar, beklenmedik gerçekler ya da kontrol krizlerini tetikleyebilir. Özellikle para, güven ve paylaşım konularında gizli dinamikler açığa çıkabilir. Bir süredir içinizde bastırdığınız bir dürtü şimdi özgürleşmek isteyebilir. Ancak bunu öfke yerine farkındalıkla yaparsanız büyük bir içsel dönüşüm mümkün. Retro Jüpiter'in yengeçte oluşu sizi ev ve aile konularında geçmişle yüzleştiriyor olacak. Belki köklerinizi, aidiyetinizi ya da geçmişte verdiğiniz kararları yeniden gözden geçiriyorsunuz. Jüpiter'in Koç burcundaki Kiron'a kare açı yapıyor olması ben kimim sorusunu yeniden sordurabilir. Ama Jüpiter aynı zamanda Balık burcundaki Satürn'e de üçgen açı yapıyor. Yani duygusal olgunluk ve sezgisel bilgelik birleştiğinde hem içsel hem de ruhsal anlamda güçleniyorsunuz. Bu yeni ay size diyor ki gerçek özgürlük nereye gittiğinizi bilmekte değil, neden o yöne gitmeyi seçtiğinizi anlamakta. Önümüzdeki 2 hafta boyunca uzak hedefler, eğitim, inanç, yurt dışı bağlantılar ve hukuki konular ön plana çıkabilir. Ancak acele kararlar yerine sezginizi test eden durumları gözlemleyin. Gerçekleri görmek için biraz beklemek,
bu kez çok daha kazançlı çıkaracaktır sizi. Ve unutmayın, Yay burcundaki bu yeni ay sizi genişlemeye çağırırken Neptün'ün karesi size sınırları hatırlatıyor. İlhamı alın ama gerçekleri unutmadan. Hayal edin ama adımlarınızı planlayarak atın. Çünkü bu dönem sizi bir hayalin peşinden değil, gerçek bir vizyonun izinden gitmeye çağırıyor. Yönünüzü yıldızlar belirlemez. Siz yıldızların dilini doğru okursanız yönünüzü bulursunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda bir yeni ayımız var. Saat 4.44'te 28 derece 25 dakikada. Gökyüzü 2025'in son günlerinde sizleri derin bir içsel dönüşüme davet ediyor. 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ay sizin için paylaşım, güç, finans ve duygusal derinlik alanında doğuyor. Bu yeni ay yüzeyde görünenin ötesine inmenizi, kontrol etmeye çalıştığınız şeyleri bırakmanızı ve güven kavramını yeniden tanımlamanızı istiyor. Yay enerjisi bu evde birlikte büyümek temasını vurguluyor. Artık tek başına değil, başkalarıyla paylaştığınız alanlarda gelişmeniz gerekiyor. Ama gökyüzü bunu kolay bir yoldan değil, Neptün'ün sisli enerjisi üzerinden yapıyor. Bu yeni ay anında Güneş, Ay, Venüs ve Mars aynı hizada buluşuyor. Hem duygusal, hem finansal, hem ilişkisel düzeyde büyük bir yoğunluk var. Bu güçlü kavuşum Balık burcundaki durağan Neptün'e kare açı yapıyor ve bu da sizler için güven, para, bağlılık ve sınır konularında bir gerçeklik teslimi anlamına geliyor. Belki birine fazla güveniyorsunuz. Belki de tam tersine geçmişte yaşadıklarınız yüzünden kimseye güvenemiyorsunuz. Neptün'ün bu karesi sizi duygusal olarak çözülmeye çağırıyor. Direnç gösterdikçe sis daha da kalınlaşır ama teslim olduğunuzda gerçek netleşir. Bu dönem duygusal bağımlılıklar, ortak gelirler, miras, borç veya yatırım konularında dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi. Yay burcu enerjisi büyüme ister ama Neptün'ün etkisi bulanıklık getirir. Bu yüzden büyük riskler almadan önce şartları 2 kez kontrol edin. Bir şey size fazlasıyla parlak görünüyorsa altında gölgeler olabilir. Venüs'ün ve Mars'ın bu kavuşumu sizin için tutku, güç ve yakınlık temalarını canlandırıyor. İlişkilerde derin bir çekim hissedebilirsiniz. Fakat aynı zamanda sahiplenme, kıskançlık veya kontrol ihtiyacı da artabilir. Unutmayın, bu enerji sizi dönüştürmek için geliyor. Sevgi artık benim ya da senin değil, bizim enerjisiyle büyümek istiyor. Venüs'ün Balık burcundaki Satürn'le kare açıda olması, arkadaş çevreniz, sosyal ilişkileriniz veya hedefleriniz arasında bir denge kurmanız gerektiğini söylüyor. Bazı ilişkilerden uzaklaşmak, bazı sınırları yeniden çizmek gerekebilir. Bu bir kayıp değil, aslında daha olgun, daha sağlam bağların önünü açan bir süreç. Merkür'ün Yay burcundaki konumu zihinsel olarak oldukça derin bir analiz sürecini başlatıyor. Psikolojik farkındalıklar artabilir, gizli kalmış bilgileri öğrenebilirsiniz. Ancak Merkür'ün Kuzey Ay düğümüne kare açıda olması duygusal sezgileriniz ile mantığınız arasında çatışma yaratabilir. Ne tamamen analitik olun, ne tamamen duygusal. Karar verirken hem kalbinizi hem sezginizi dinleyin. Gökyüzünün bir diğer etkisi ise Akrep burcundaki Lilith ile Boğa burcundaki retro Uranüs arasındaki karşıtlık. Bu sizin için ilişkiler ve benlik temalarında güçlü bir kırılma potansiyeli taşıyor. Bir süredir içinizde bastırdığınız bir özgürlük arzusu varsa şimdi patlak verebilir. Bu enerji sizi kendinizi yeniden tanımlamaya zorluyor. Kendiniz olmakla bağlı kalmak arasındaki denge yeniden kurulmak zorunda. Retro Jüpiter'in Yengeç burcundaki konumu iletişim ve yakın çevre alanınızı etkiliyor. Geçmişten gelen konuşmalar, ailevi meseleler ya da kardeşlerle ilgili gündemler yeniden ön plana çıkabilir. Jüpiter'in Balık burcundaki Satürn'le üçgeni ise duygusal farkındalığınızı olgunlaştırmanızı ve gerçek dostluklar kurmanızı destekliyor.
Ancak Koç'taki Kiron'la da kare açıda Jüpiter bazı sözlerin eski yaraları tetikleyebileceğini gösteriyor. Bu yüzden iletişimde açık ama şefkatli olun. Ve unutmamanız gereken en önemli şey şu. Bu yeni ay sizleri görünmeyen alanlarda büyümeye çağırıyor. Bu kontrol sizde değil. Teslimiyet, güven ve sezgi sizden yana olmalı. Bırakın bazı şeyler çözülmeden önce dağılabilsin. Çünkü bu dağılma aslında yeni bir bütünlüğün hazırlığı. Gerçek güven başkalarını kontrol etmekte değil, kendi teslimiyetinizde saklıdır. Bu dönemde içsel gücünüzü yeniden tanımlayacaksınız. Kendinizi yeniden doğururken eski korkular, eski sınırlar ve eski güven kalıpları geride kalacak. Yeni bir güven anlayışı, yeni bir finansal yapı ve daha derin bağlar sizi bekliyor. Yıkılan her duvar aslında ışığın içeri girmesi içindir. Yay yeni ayı sizleri hem içsel hem ruhsal anlamda aydınlatmaya geliyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda bir yeni ayımız var. Saat 4.44'te 28 derece 25 dakikada. Gökyüzü sizleri ilişkilerin kalbine doğru çekiyor bu 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ayla. Sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. Yani ilişkiler, ortaklıklar ve ikili bağlar alanında parlıyor. Bu yeni ay yılın en önemli dönüm noktalarından biri olabilir sizin için. Çünkü artık karşınızdaki kişi size bir ayna tutuyor ve bu aynada yalnızca onları değil, kendi gelişiminizde görüyorsunuz. Yay burcu enerjisi burada ilişkilerde dürüstlüğü, açıklığı ve özgürlüğü ön plana çıkarır. Artık biz demenin anlamı değişiyor. Gerçek bir bağ kurmak istiyorsanız önce kendi gerçeğinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Aman dikkat, bu yeni ayda gökyüzünde güçlü bir sis perdesi de var. Çünkü Güneş, Ay, Venüs ve Mars kavuşum halinde ve bu kavuşum Balık burcundaki durağan Neptün'e kare açı yapıyor. Yani hem duygusal hem romantik hem de profesyonel ilişkilerde hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi inceliyor. Bu dönem idealizasyonun en yüksek ama aynı zamanda hayal kırıklıklarında en derin olduğu zaman dilimi. Belki birine gereğinden fazla anlam yüklüyorsunuz. Belki de bir ilişkinin göründüğü kadar güçlü olmadığını görüyorsunuz. Ama Neptün durağan olduğunda perdeyi kaldırmak zorlaşır. Bu yüzden sizi aceleyle karar vermek yerine gözlem yapın. Bir bağlantı, bir işbirliği, bir sözleşme ne kadar net görünürse görünsün. Altındaki niyeti anlamadan adım atmayın. Venüs ve Mars'ın bu yeni ayda olan kavuşumu ilişkilerde çekimi arttırıyor. Tutku, yakınlık, ilgi hepsi yoğun bir şekilde hissedilebilir. Ancak bu tutku sizi ileriye taşıyabilir de yakabilir de. Çünkü Venüs aynı zamanda Balık burcundaki Satürn'e de kare açı yapıyor. Yani gökyüzü diyor ki ilişkiyi idealize etme, sınırlarını belirle. Bir şey size çok güzel görünüyorsa önce dayanaklarını test edin. Bu yeni ay sizin için bir dönüm noktası olabilir. Kimle ilerleyeceğinize, kimden uzaklaşacağınıza karar vereceksiniz. Ama bu karar kalpten gelmeli. Öfke ya da korkudan değil. Merkür'ün Yay burcundaki konumu karşınızdaki insanla iletişimi vurguluyor. Ancak Merkür'ün Balık burcundaki kuzey ay düğümüne kare açı yapması iletişimde kader dokunuşu yaratıyor. Söylediğiniz her söz ilişkinin yönünü değiştirebilir. Bu yüzden duygusal konularda dürüst ama nazik olun. Bir cümle, bir karar ya da bir mesaj bu dönemde düşündüğünüzden çok daha büyük bir etki yaratabilir. Lilith'in Akrep burcundaki konumu, Boğa burcundaki Uranüs'te karşıtlığı, bu enerji günlük hayatınızda bastırdığınız duyguların aniden açığa çıkabileceğini söylüyor. Bir süredir sizi rahatsız eden ama adını koyamadığınız bir durum varsa şimdi yüzleşme zamanı. Ama Lilith enerjisiyle savaşmak yerine onu anlamaya çalışın. Kendinizin gölge yanını reddetmek yerine kucakladığınızda özgürleşirsiniz. Retro Jüpiter'in Yengeç burcundaki konumu
finansal ve özdeğer temalarınızı gündeme getiriyor. Bu dönemde değer kavramını yeniden düşünüyorsunuz. Bir ilişki içinde ne kadar veriyorsunuz, ne kadar alıyorsunuz? Bu denge yeniden kurulmalı. Jüpiter'in Balık burcundaki Satürn'le üçgeni duygusal olarak olgunlaşmanızı destekliyor. Ama Koç burcundaki Kiron'la kare açısı ise bazı arkadaşlık ve sosyal çevre meselelerinde kırılganlık yaratabilir. Birilerinin sizi anlamadığınızı düşündüğünüzde önce siz anlamayı deneyin. Bu yeni ay sizlere ilişkilerde bir gerçeklik testi getiriyor. Bir bağ bu dönemde güçlenebilir veya dağılabilir. Ama ne olursa olsun her şey olması gerektiği gibi olacak. Çünkü gökyüzü sizden bir şey istiyor. Artık yüzeydeki ilişkiler değil, ruhsal uyum önemli. Bu yeni ayın mesajı gerçek bağ mükemmel olana tutunmakla değil, birbirinizi çıplak gerçeğinizle kabul etmekle kurulur. Bu dönemde hem romantik hem profesyonel ilişkilerinizde açık, dürüst ve farkında olun, hayal kurun ama karşınızdakini o hayalin içine sıkıştırmayın. Bir bağlantı size ilham veriyorsa onu büyütün ama sizi tüketiyorsa artık gitmesine izin verin. Yay burcundaki bu yeni ay sizlere yeni bir ortaklık, belki yeni bir yön, belki de yeni bir biz bilinci getiriyor. Unutmayın bazen en büyük özgürlük doğru insanla birlikte ilerlemeyi seçmektir. Gerçeği sevgiyle söylediğinizde hem siz özgürleşirsiniz hem karşınızdaki. Yay yeni ayı sizleri içten, dürüst ve ruhsal bağrılara çağırıyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda bir yeni ayımız var. Saat 4.44'te 28 derece 25 dakikada. Gökyüzü sizleri yılın sonunda bir farkındalık kapısına çağırıyor. 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ay sizin 6. evinizde, yani günlük yaşam, sağlık, çalışma düzeni ve hizmet alanı üzerinde doğuyor. Bu yeni ay sizi yaşamınızı yeniden organize etmeye, sınırlarınızı belirlemeye ve bedeninizle ruhunuz arasında yeni bir denge kurmaya davet ediyor. Yay burcu bu alanda anlamlı bir yaşam kurmak isteğini getirir. Artık sadece çalışmak değil, gerçekten tatmin olduğunuz bir düzen kurmak istiyorsunuz. Ama gökyüzünde işler pek de basit değil. Çünkü Güneş, Ay, Venüs, Mars aynı hatta kavuşmuş durumda ve bu güçlü kavuşum Balık burcundaki durağan Neptün'e kare açı yapıyor. Bu açı size derin bir soru yöneltiyor. Gerçekten inandığınız bir yaşamı mı yaşıyorsunuz? Yoksa başkalarının beklentileri arasında kayboldunuz mu? Bu dönemde iş, sağlık ve günlük sorumluluklarla ilgili konularda belirsizlikler, kafa karışıklıkları ve yön kaybı yaşayabilirsiniz. Özellikle bir şeyleri mükemmel yapma çabası sizi tükenmeye götürebilir. Neptün'ün bu konumu aynı zamanda bedeninizde hassas hale getiriyor. Ruhsal stres, fiziksel belirtiler olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu yeni ayda bedeninizin mesajlarını dinlemek çok önemli. Kendinizi aşırı zorlamayın, dinlenmeyi öğrenin. Çünkü bu süreçte ruhsal arınma da fiziksel iyileşme ile birlikte ilerliyor. Venüs ve Mars'ın kavuşumu çalışma ilişkileriniz ve iş ortamınıza duygusal gerilimleri arttırabilir. Bir yandan uyum ararken diğer yandan bir şeyleri değiştirme dürtüsü hissedebilirsiniz. Belki bir iş arkadaşıyla, belki bir görevle ilgili bir yüzleşme yaşanabilir. Ama bu yüzleşme aslında sizi özgürleştirmek için geliyor. Venüs, Balık burcundaki Satürn'e de kare açıda uzun vadeli hedeflerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Belki yaptığınız iş artık sizi tatmin etmiyor ya da yaşamınızda daha anlamlı bir yön arayışındasınız. Bu kare sizi daha derin bir disipline ve gerçek bir yön bilincine çağırıyor. Yani bu dönem iş değiştirme, sağlık düzeni kurma ya da günlük alışkanlıklarınızı yeniden yapılandırma açısından güçlü ama zorlu bir başlangıç olabilir. Merkür'ün Yay burcundaki konumu zihinsel olarak oldukça yoğun bir dönemi işaret ediyor. Ancak Merkür'ün Balıktaki Kuzey Ay düğümüne kare açıda olması zihinsel karmaşa, unutkanlık
veya dikkatin dağılması gibi durumları gündeme getirebilir. Bu yüzden önemli kararları hemen almak yerine zamana bırakın. Yazmak, planlamak ve analiz etmek bu dönemde size iyi gelecektir. Lilith'in Akrep Burcu'ndaki konumu Boğa'daki retro Uranüs'te karşıtlık içinde. Bu da sizin için sosyal çevre ve aşk alanında bir özgürleşme enerjisi taşıyor. Belki uzun süredir bastırdığınız bir tutku, bir hayal veya bir yaratıcı yönünüz aniden ortaya çıkabilir. Ama bu enerjiyi iyi yönetin. Çünkü Lilith'le Uranüs'ün karşıtlığı bir isyan kadar bir farkındalık da getirebilir. Gerçek benliğinizi bastırdığınız her yerden özgürleşmek istiyorsunuz. Ama bu özgürlük duygusal patlamalarla değil, bilinçli farkındalıklarla gelmeli. Retro Jüpiter'in Yengeç burcundaki konumu sizi içsel bir dönüşüme davet ediyor. Bu uzun süredir kendinizi yeniden tanımadığınız bir dönem. Kendinize dönüyorsunuz. Neye inanacağınızı yeniden seçiyorsunuz. Jüpiter'in Balık burcundaki Satürn'le üçgen açısı ise bu süreçte güçlü bir ruhsal dayanıklılık kazandırıyor size. Ancak Jüpiter Koç burcundaki Kiron'la da kare açıda kariyer alanında geçmişten gelen bir yarayı tetikleyebilir. Belki de geçmişte değerinizin anlaşılmadığı bir konu yeniden gündeme geliyor. Ama bu sefer farklısınız. Artık duygusal olgunluğunuzla kendinizi savunmayı biliyorsunuz. Bu yeni ayın mesajı gerçek hizmet kendinizi tüketmek değil, kendi bütünlüğünüzü korumaktır olabilir. Bu dönemde vermek ile kendinize bakmak arasında denge kurmanız gerekiyor. Kendinizi sürekli başkaları için görüyorsanız artık bu döngüyü değiştirme zamanı geldi. Yeni ay sizlere yeni bir düzen, daha sağlıklı bir yaşam biçimi ve ruhunuza uygun bir çalışma sistemi kurma fırsatı veriyor. Gerçek başarı dış dünyayı değil, kendi iç huzurunuzu yönetebildiğinizde gelir. Yay yeni ayı sizleri içsel denge, sağlık ve farkındalıkla yeniden doğmaya çağırıyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda bir yeni ayımız var. Saat 4.44'te 28 derece 25 dakikada. Gökyüzü sizleri 2025'in son günlerinde kalbinizin merkezine davet ediyor. 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ay sizin için 5. evinizde, yani aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kendini ifade etme alanında doğuyor. Bu yeni ay sizlere yeniden sevmeyi, yeniden ilham almayı ve en önemlisi yeniden kendiniz olmayı hatırlatıyor. Yay burcunun coşkulu enerjisi burada sizi büyümeye, genişlemeye, hatta risk almaya çağırıyor. Ama bu kez gökyüzü yalnızca neşe değil, aynı zamanda farkındalık da getiriyor. Çünkü Güneş, Ay, Venüs ve Mars bu yeni ayda kavuşum halinde ve hepsi Balık burcundaki durağan Neptün'e kare açı yapıyor. Bu güçlü kombinasyon kalp enerjisini büyütürken aynı zamanda yanılsamalar getirebilir. Birine aşık olabilirsiniz. İlhamla dolabilirsiniz. Bir projeye tutkuyla bağlanabilirsiniz. Ama Neptün'ün sisi size her şey olduğundan daha büyülü gösterebilir. Bu yüzden bu yeni ay neye inanıyorum sorusunu kalbinize yazıyor. Belki biriyle derin bir bağ kurduğunuzu sanıyorsunuz ama aslında kendi idealinizi görüyorsunuz. Belki de bir yaratıcılık sürecinde kendinizi kaybediyorsunuz çünkü içsel olarak yönünüzü henüz tam bulamadınız. Ne olursa olsun bu dönemde her şeyin biraz sisli görünmesi çok normal. Zamanla bu sis dağılacak ve geriye yalnızca gerçekten anlamlı olan kalacak. Venüs ve Mars'ın kavuşumu aşk hayatınızı ve yaratıcı enerjinizi güçlü biçimde harekete geçiriyor. Bu bir kalp uyanışı enerjisi. Tutku, ilgi, romantizm artıyor ama aynı zamanda duygusal iniş çıkışlar da yoğunlaşabilir. Venüs'ün Balık burcundaki Satürn'le kare açıda olması ilişkilerde duygusal derinliği ve sorumluluk gerekliliğini vurguluyor. Yani bu dönemde yüzeysel ilişkiler değil, ruhsal olarak sizi besleyen bağlantılar önem kazanacak. Bazı ilişkiler testten geçebilir, bazıları ise daha sağlam bir temele oturabilir. Bu yeni ay aynı zamanda yaratıcılığınızı nasıl kullandığınızı da sorguluyor.
Yaptığınız şeyler gerçekten sizi ifade ediyor mu? Yoksa başkalarının beklentilerine göre mi hareket ediyorsunuz? Yay enerjisi özgürleştirir. Neptün ise sınırları eritir. Bu yüzden bu dönemde ilhamla hareket edin ama hayallerinizin sizi yönsüz bırakmasına izin vermeyin. Merkür'ün Yay burcundaki konumu zihinsel olarak yaratıcı enerjinizi güçlendiriyor. Ancak Merkür Balık burcundaki Kuzey Ay düğmede kare açıda bazı belirsizliklerin iletişimi zorlaştırabileceğini söylüyor. Söylediğiniz ya da yazdığınız şeyler yanlış anlaşılabilir ya da bir duygunuzu ifade ederken fazlasıyla idealist davranabilirsiniz. Bu yüzden bu dönemde duygularınızı sanat, yazı, müzik gibi yaratıcı yollarla dışa vurmak çok daha faydalı olabilir. Lilith'in Akrep burcundaki konumu Boğa burcundaki retro uranüsle karşıtlık yapıyor olması sizin için ev ve kariyer dengesi alanında güçlü bir özgürleştirme enerjisi getiriyor. Aile, kökler veya geçmişle ilgili bazı baskılar artık taşınamaz hale gelebilir. Bu enerji sizi kendi yolunuzu çizmeye çağırıyor. Kendi gücünüzü sahiplenmek artık bir zorunluluk değil, bir kader seçimi. Retro Jüpiter'in Yengeç burcundaki konumu sizin bilinçaltı alanınızı aydınlatıyor. İç dünyanızda büyüyorsunuz. Belki geçmişe dair farkındalıklar, rüyalar veya sembolik mesajlar artabilir. Jüpiter'in Balık burcundaki Satürn'e üçgeni ise size derin bir ruhsal olgunluk kazandırıyor. Bu sezgilerinizin gerçeğe dönüştüğü bir dönem olabilir. Ancak Koç burcundaki Kiron'la kare açıda olması gelecek planlarınızda bazı kırgınlıkları tetikleyebilir. Yine de unutmayın, kırıldığınız yer aslında en çok ışık aldığınız yerdir. Bu yeni ayın mesajı kalbinizle yarattığınız her şey evrenin size sunduğu en saf armağandır. Artık kalbinizin sesine güvenme zamanı ama bu kez sadece duygularla değil, bilinçle ilerleyin, hayal kurun, yaratın, sevin ama gerçeği unutmadan. Bu yeni ay size diyor ki gerçek aşk sizi kaybettiren değil, sizi hatırlatan enerjidir. Ne kadar ışık saçarsanız o kadar çok hayatı aydınlatırsınız. Yeni ay, yay yeni ayı sizlere kalpten gelen ilhamla yeniden doğma ve sahici sevgiyi kucaklama fırsatı sunuyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir yeni ay süreci getirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda bir yeni ayımız var saat 04.44'te 28 derece 25 dakikada. Gökyüzü yılın sonunda sizleri içsel denge, güvenlik ve aidiyet konularında yeni bir başlangıca davet ediyor. 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ay sizin 4. evinizde yani ev, aile, kökler ve iç dünya alanında parlıyor. Bu yeni ay geçmişten getirdiğiniz yükleri bırakmanızı ve ruhsal anlamda yeni bir temele oturtmanız için güçlü bir dönüm noktası olacak. Yay burcunun enerjisi özgürleşmek ister. Ama bu kez özgürlük dış dünyaya açılmaktan değil, iç dünyanızı iyileştirmekten geçiyor. Çünkü bu yeni ayda Güneş, Ay, Venüs ve Mars kavuşum halinde ve hepsi birden Balık burcundaki durağan Neptün'e kare açı yapıyor. Bu açı içsel huzurunuzla ilgili bir karmaşayı gündeme getiriyor. Belki bir süredir duygusal olarak belirsizlik içindesiniz. Kendinizi bir yere ait hissetmek istiyor ama aynı zamanda bağımsız kalmaya çalışıyorsunuz. Neptün bu noktada sisli bir enerji yaratıyor. Özellikle aile içi ilişkilerde, geçmişle ilgili konularda veya taşınma karar süreçlerinde bir şeyler netleşmiyor gibi hissedebilirsiniz. Bu dönemde duygusal olarak hassas, hatta zaman zaman kırılgan olmanız çok doğal. Ama bu hassasiyetin altında derin bir dönüşüm enerjisi yatıyor. Artık bazı duygusal döngüleri kapatmanın zamanı geldi. Belki bir aile meselesini affetmek, belki geçmişte kendinize yüklendiğiniz bir suçluluğu bırakmak, bu yeni ay ruhsal anlamda bir temizlik yapmanızı istiyor. Venüs ve Mars'ın kavuşumu ev ve aile içinde bir hareketlilik getirebilir. Ev değişikliği, düzenleme, tadilat veya aile bireyleriyle açık konuşmalar bu dönemde gündeme gelebilir.
Ama bu enerjiyi bilinçli kullanın. Çünkü Venüs aynı zamanda Balık burcundaki Satürn'e de kare açı yapıyor ve bu ilişkilerde sınır koyma gerekliliğini vurguluyor. Kimin için ne kadar fedakarlık yapacağınızı yeniden belirlemelisiniz. Bazen hayır demek en derin sevgiyi korumaktır. Merkür'ün Yay burcundaki konumu zihinsel olarak geçmişe yönelmenize neden olabilir. Aile kökleri, çocukluk hatıraları veya ebeveynlerle olan ilişkiler gündeme gelebilir. Ancak Merkür'ün Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüne kare açıda olması iletişimde bazı yanlış anlamaları beraberinde getirebilir. Bu yüzden duygularınızı açıkça ifade etmeye çalışın. Bir konuyu konuşmaktan kaçmak o enerjiyi büyütür. Lilith ise Akrep burcunda, Boğa burcundaki Uranüs ile karşıtlık içinde. Bu sizin için inançlar, eğitim, yolculuklar ve vizyon alanında bir uyanış anlamına geliyor. Bir anda yönünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Artık geçmişe değil, geleceğe bakmak istiyorsunuz. Ancak bu enerjiyle hareket ederken dikkat edin. Kırılmalar, duygusal patlamalar veya ani kararlar geçici olabilir. Gerçek özgürlük duygusal dengeyle gelir. Retro Jüpiter'in Yengeç burcundaki konumu sosyal çevrenize bir yeniden yapılanma enerjisi taşıyor. Bazı dostluklar derinleşirken bazıları doğal olarak uzaklaşabilir. Bu dönemde gerçekten size iyi gelen insanlarla vakit geçirmek ruhsal olarak şifa verecektir. Jüpiter'in Balık burcundaki Satürn'le üçgeni ilişkilerde olgunlaşmanızı ve daha sağlam bağlar kurmanızı destekliyor. Ancak Koç burcundaki Kiron'la kare açıda olması güven ve paylaşım konularında eski bir yaranın yeniden açılabileceğini söylüyor. Ama bu sefer farkındalığınız yüksek, artık neyin sizi iyileştirdiğini biliyorsunuz. Bu yeni ayın mesajı gerçek güvenlik dışarıda değil, kendi içsel merkezinizde bulunur. Bu yeni ayda kim olduğunuzu ve nereden geldiğinizi onurlandırın. Ama geçmişin sizi tanımlamasına izin vermeyin. Ev, aile ve içsel kökler alanında attığınız her adım önümüzdeki 6 ayın duygusal temelini oluşturacak. Bir evi düzenlemek, bir ilişkide sınır koymak veya kendinize yeni bir yaşam alanı açmak. Hepsi şimdi başlamak için hazır. Geçmişin gölgelerini onurlandırın ki kendi ışığınız daha güçlü parlasın. Yay yeni ayı sizlere içsel huzur, affetme ve duygusal olgunlukla yeniden inşa etmeye çağırıyor. Mutlu, huzurlu bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda bir yeni ayımız var. Saat 4.44'te 28 derece 25 dakikada. Gökyüzü yılın son günlerinde sizleri kelimelerinizin gücüyle buluşturuyor. 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ay sizin 3. evinizde, yani iletişim, zihinsel odak, yakın çevre ve bilgi paylaşımı alanında parlıyor. Bu yeni ay düşüncelerinizin yönünü değiştiriyor. Artık nasıl düşündüğünüz, nasıl konuştuğunuz ve nasıl öğrendiğiniz hayatınızın yönünü belirleyecek. Yay burcu enerjisi bu alanda açık fikirliliği, öğrenme isteğini ve yeni bağlantıları temsil eder. Ama bu yeni ayda işler yalnızca zihinsel değil, duygusal olarak da yoğun. Çünkü Güneş, Ay, Venüs, Mars kavuşum halinde ve hepsi Balık burcundaki duran Neptün'e kare açıda. Bu açı gerçeği olduğu gibi görmek ile hayale kapılmak arasındaki çizgiyi bulanıklaştırabilir. Söyledikleriniz, duyduklarınız veya düşündükleriniz tam olarak gerçeği yansıtmayabilir. Yanlış anlaşılmalara, iletişimde karmaşalara dikkat edin. Bu yanlış bilgiye de inanmak veya bir konuda acele karar vermek için uygun bir zaman değil. Ancak bu enerji doğru kullanıldığında büyük bir yaratıcılık ve sezgisel algı da sunar. Yani kalpten konuşun ama aklı elden bırakmayın. Venüs ve Mars'ın kavuşumu konuşmalarınıza tutku ve samimiyet katıyor. Sözleriniz daha etkileyici, enerjiniz daha çekici, fakat Venüs Balık burcundaki Satürn'e kare açıda iş veya sorumluluk alanında bazı sınırların belirlenmesi gerektiğini gösteriyor.
Belki bir iş anlaşması, bir eğitim projesi ya da bir yakın çevre ilişkisinde fazla yük almış olabilirsiniz. Artık herkesi memnun etme çabasını bırakmanın zamanı geldi. Bu kare size sağlıklı iletişimin hayır diyebilmekle başladığını hatırlatıyor. Merkür ise Yay burcundaki konumuyla düşüncelerinizi cesurca ifade etme isteğinizi arttırıyor. Fakat Merkür de Kuzey Ay düğümüyle kare açıda sözlerin kaderinizi şekillendirebileceğini söylüyor. Bir karar, bir konuşma veya bir yazışma bu dönemde beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden sezgilerinize güvenin ama net olun. Belirsiz ifadelerden, karmaşık planlardan uzak durun. Lilith ise Akrep burcunda, Boğa burcundaki Uranüs ile karşıtlık yapıyor. Bu sizin için değer, paylaşım ve yakınlık konularında ani farkındalıklar yaratabilir. Maddi veya duygusal güvenlik konularında bir özgürlük arzusu hissedebilirsiniz. Bu enerji sizi bağımlı olduğunuz bir döngüden kurtulmaya zorluyor. Bir kapı kapanabilir ama inanın bir yenisi çok daha özgür biçimde açılacaktır. Retro Jüpiter ise Yengeç burcunda kariyer ve yön duygunuzu yeniden yapılandırıyor. Belki son aylarda hedefleriniz değişti. Belki artık daha anlamlı bir yöne ilerlemek istiyorsunuz. Jüpiter de Balık burcundaki Satürn'le üçgen açıda size bu dönüşüm sürecinde sağlam bir yapı kurma fırsatı veriyor. Ancak Koç'taki Kiron'la da kare açıda Jüpiter ilişkilerde bazı kırgınlıkları tetikleyebilir. Birinin sizi anlamadığını düşündüğünüzde önce kendinizi net ifade etmeyi deneyin. Çünkü bu dönemde sözcükler köprüde olabilir, duvarda olabilir. Gerçek iletişim konuşmak değil, anlamaktır. Bu dönemde yalnızca ne söylediğinize değil, nasıl dinlediğinize de dikkat edin. Çünkü farkındalık sessizliğin içinden doğar. Bir sözü, bir fikri, bir inancı savunmadan önce kalbiniz gerçekten ona inanıyor mu? Bunu sorun kendinize. Bu yeni ay size zihinsel berraklık getirmek istiyor ama önce fazlalıkları temizlemeniz gerekiyor. Yeni bir eğitim, yazı, proje veya fikir tohumları atmak için bu dönem çok güçlü. Ancak bu fikirlerin olgunlaşması için zamana ihtiyacı var. Neptün sesinin dağılmasını bekleyin. O zaman gerçekten hangi yönde ilerleyeceğinizi net bir biçimde göreceksiniz. Doğru kelime doğru zamanda söylenirse kaderi değiştirir. Yay yeni ayı sizleri zihinsel berraklığa, dürüst iletişime ve kalpten gelen farkındalığa davet ediyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda bir yeni ayımız var. Saat 4.44'te 28 derece 25 dakikada. Gökyüzü yılın son günlerinde sizi değer, güven ve bağlılık konularında köklü bir farkındalığa çağırıyor. 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ay sizin ikinci evinizde, yani maddi kaynaklar, özdeğer, güven duygusu ve sahip olduklarınız alanında doğuyor. Bu yeni ay size şu soruyu soruyor. Sahip olduklarınız mı size güven veriyor, yoksa kendinize olan inancınız mı? Yay enerjisi özgürlük, keşif ve anlam arayışını temsil eder. Ve bu enerji ikinci evinize geldiğinde artık paraya, başarıya ya da maddi güce bakış açınızı değiştirme zamanıdır. Bu yeni ayda Güneş, Ay, Venüs ve Mars bir arada güçlü bir kavuşum açısındalar ve bu kavuşum Balık burcundaki durağan Neptün'e de kare açı yapıyor. Bu görünüm hayallerle gerçekler arasında ince bir sınır yaratıyor. Bir yandan geleceğe dair güçlü idealler taşıyorsunuz, diğer yandan somut dünyada ayağınızı yere basmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Maddi konularda ve ilişkilerde belirsizlikler sizi duygusal olarak test edebilir. Ama bu enerji sizi korkutmak için değil, kendinize olan güveninizi yeniden inşa etmek için geliyor. Bu dönemde ben değerliyim cümlesini zihninizde sık sık tekrarlayın. Çünkü Neptün kareleri bazen sizi başkalarının onayına bağımlı hale getirebilir. Oysa bu yeni ay dışarıdan gelen onayı değil, içsel güveni güçlendirmek için burada.
Venüs ve Mars'ın kavuşumu finansal konularda hareketlilik yaratabilir. Yeni bir gelir fırsatı, bir yatırım, ortak bir kazanç planı gündeme gelebilir. Ancak Venüs Balık burcundaki Satürn'e kare açıda sabırlı olmanız gerektiğini söylüyor. Bir hayalin hemen gerçekleşmemesi onun yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Bu dönem hedefleriniz için sabır, strateji ve sorumlulukla ilerlemeniz gereken bir zaman. Merkür'ün Yay burcundaki konumu kazanç ve harcama dengenizi gözden geçirmenizi istiyor. Merkür de Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüyle kare açıda. Özellikle yaratıcı işler, sanatsal projeler ve çocuklarla ilgili konularda maddi kararlar verirken net olmanız gerektiğini vurguluyor. Belirsiz vaatlere ya da duygusal kararlara dikkat edin. Gerçekçilik bu yeni ayın en büyük ilacı. Lilith ise sizin burcunuzda bu dönemde güçlü bir içsel uyanış yaratıyor ve bu Lilith Boğa burcundaki retro Uranüs'le karşıtlık yapıyor. Bu ilişkilerde özgürlük ve bağlanma temalarını gündeme getiriyor. Bir yanda yoğun duygular, diğer yanda bağımsızlık isteği, ilişkilerde güç savaşlarına ya da kontrol arzularına dikkat edin. Bazen bırakmak, sahip çıkmaktan daha güçlü bir eylemdir. Ancak Lilith aynı zamanda balıktaki Neptün'le üçgen ve kovadaki Plüto'yla da sekstil açı yapıyor. Bu kombinasyon sizlere derin bir şifa kapısı açıyor. Ruhsal bir dönüşüm, sezgisel farkındalık veya bir sanatsal ilham dalgası. Bu yeni ayda sadece iç dünyanızın kilidi açılabilir. Neptün'ün Uranüs'le kurduğu sekstil aşı özgürleşmenin artık içsel farkındalıkla mümkün olduğunu vurguluyor. Retro Jüpiter'in Yengeç burcundaki konumu sizi uzak ufuklara çağırıyor. Belki bir eğitim, bir yolculuk ya da inanç sisteminizle ilgili büyük bir değişim içindesiniz. Jüpiter'de Balık burcundaki Satürn'le üçgen açıda ruhsal anlamda olgunlaşmanızı destekliyor. Ancak Koç burcundaki Kiron'la da kare açıda günlük yaşamda sınırlarınızı koruma konusunda sizi uyarıyor. Kendinizi fazla yıpratmadan denge içinde kalmaya özen gösterin. Gerçek zenginlik kendine duyulan inançla başlar. Bu dönemde para, statü ya da maddi kazançlar elbette önemli olabilir ama asıl odak içsel değerinizde olmalı. Kendinizi yeterli hissettiğinizde hayatta sizi o frekansta karşılayacaktır. Bu yeni ay size sahip olmak değil, olmak bilincini öğretiyor. Ne kadar güçlü görünürseniz görünün, asıl gücünüz kendinize duyduğunuz sevgiyle ölçülür. Gerçek değer başkalarının gözünde değil, kendi kalbinizde başlar. Yay yeni ayı sizleri içsel güven, özgürleşme ve derin bir dönüşümle yeniden tanıştıracaktır. Mutlu, umutlu, huzurlu bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde sizin burcunuzda bir yeni ayımız var. Saat 4.44'te 28 derece 25 dakikada ve işte geldik yılın en güçlü, en kader belirleyici anlarından birine. 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ay tam da sizin burcunuzda, yani birinci evinizde parlıyor. Bu sizin için yeni bir sayfa, yeni bir kimlik ve yepyeni bir yön demek. Bu yeni ay yalnızca bir başlangıç değil, bir yeniden doğuş enerjisi. Yay burcu inanç, vizyon ve özgürlük demektir. Ve bu yeni ayda Güneş, Ay, Venüs ve Mars sizin burcunuza kavuşuyor. Bu kadar güçlü bir birleşim tüm gözlerin sizde olduğunu gösteriyor. Bu dönemde adeta içsel bir ateş yanıyor içinizde. Kendinizi ifade etme, öne çıkma ve hayatı yeniden şekillendirme isteğiyle dolusunuz. Ama bu güçlü kavuşum Balık burcundaki durağan Neptün'e kare açı yapıyor. Bu hem büyülü hem de karmaşık bir etki. Bir yanda büyük bir vizyon, bir yanda belirsizlik. Bir yanınız ben artık hazırım diyor, diğer yanınız ya yanlış yöne gidersem diye fısıldıyor. Neptün burada size çok önemli bir şey öğretiyor. Yolun pusulası dışarıda değil, içeride. Gerçek yön kalbinizin gösterdiği yerde. Bu yeni ay sizi içsel bir bulanıklıktan çıkarıp kendi inançlarınızı yeniden tanımlamaya çağırıyor. Artık kim olduğunuzu, nelere inanmak istediğinizi, hangi hayalin gerçekten size ait olduğunu
fark etme zamanı. Çünkü Neptün kareleri başkalarının beklentileriyle kendi hayallerinizi karıştırmanıza neden olabilir. O yüzden bu dönemde dış gürültüye değil, içsel sesinize kulak verin. Venüs ve Mars burcunuzda kavuşuyor. Sizi son derece çekici, enerjik ve etkileyici kılıyor. İlişkilerde, işte veya sosyal çevrede dikkatler üzerinizde olacak. Ancak Venüs'ün Balık burcundaki Satürn'e kare açı yapması özellikle aile ya da kariyer alanında bir sorumluluk duygusu yaratabilir. Belki kendinizi hem bir ilişkiye hem bir hedefe adarken yorgun hissediyorsunuz. Ama bu kare size disiplinin ve istikrarın da bir çeşit özgürlük olduğunu hatırlatıyor. Her özgürlük sağlam bir temel üzerine kurulduğunda kalıcı olur. Merkür de Yay burcunda zihninizi olağanüstü aktif hale getiriyor. Yeni fikirler, planlar, seyahatler ve projeler arasında koşturuyor olabilirsiniz. Fakat Merkür'ün Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüne kare açısı duygusal karmaşalar veya ailevi konularda iletişim karışıklıklarına dikkat çekiyor. Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli olacak. Bu dönemde doğru fikir kadar doğru zamanda belirleyici. Lilith ise Akrep burcunda, Boğa burcundaki Uranüs ile karşıtlık yapıyor bu yeni ayda. Bu sizin için sağlık, iş ve günlük yaşam alışkanlıkları alanında bir uyanışı temsil ediyor. Ruhsal ya da fiziksel olarak sizi tüketen bir düzen varsa artık ondan kurtulma isteği artabilir. Ama bu değişim ani ve beklenmedik bir biçimde gelebilir. Bir kapı kapanırsa bilin ki bu evrenin sizi koruma biçimidir. Çünkü Uranüs ile Lilith bu kez size şöyle diyor. Gerçek güç bırakabilme cesaretinde gizli. Retro Jüpiter ise Yengeç burcunda içsel dönüşüm, şifa ve paylaşım konularına yönlendiriyor. Bu enerji eski korkularla yüzleşmek için bir fırsat sunuyor. Jüpiter'de Balık burcundaki Satürn'le üçgen açıda duygusal derinliklerinizden güç alarak daha sağlam bir içsel yapı kurmanızı destekliyor. Ancak Koç burcundaki Kiron'la kare açıda Jüpiter yaratıcılığınızı, aşkı veya çocuklarla ilgili bir temayı hassas hale getirebilir. Bir yarayı fark etmek onun şifasını başlatır. Gerçek macera kendi potansiyelinizi keşfetmektedir sevgili yaylar. Artık kendi hikayenizin merkezindesiniz. Kim olduğunuzu, neye inandığınızı ve nereye gitmek istediğinizi yeniden yazabilirsiniz. Ama bu kez yalnızca hedefe değil, yolculuğun kendisine de odaklanın. Çünkü bu yeni ay sadece bir başlangıç değil, önümüzdeki 6 ay boyunca hayatınızın yönünü değiştirecek bir enerji. Bu dönemde bir hedef belirleyin ama onu kalbinizle seçin, egonuzla değil. Ne istediğinizi değil, neden istediğinizi sorun kendinize. Cevap saf olduğunda evren yolları sizin için açacaktır. Yeni bir benliğe uyanıyorsunuz sevgili yaylar ve bu kez hikayenin kahramanı sizsiniz. Yay yeni ayı sizleri cesaret, özgürlük ve içsel hakikatle yeniden inşa etmeye çağırıyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda bir yeni ayımız var. Saat 4.44'te 28 derece 25 dakikada yılın son günlerine yaklaşırken gökyüzü sizleri derin bir sessizliğe, bir iç muhasebesine davet ediyor. 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ay sizin 12. evinizde, yani ruhsal kapanışlar, bilinçaltı, sezgiler ve geriye çekilme alanında doğuyor. Bu yeni ay görünmeyen dünyada başlayan bir dönüşümün habercisi. Bir şeyler dışarıdan bakıldığında durgun görünebilir ama içeride güçlü bir yeniden yapılanma başlıyor. Yay burcu enerjisi inanç, anlam ve vizyonu temsil eder ve bu enerji sizin bilinçaltınızda aktif hale geldiğinde artık geçmişi bırakma, affetme ve içsel özgürleşme zamanı geldi demektir. Ay, Venüs, Güneş ve Mars bu alanda kavuşum yapıyor ve hepsi birlikte Balık burcundaki durağan Neptün'e kare açı oluşturuyor. Bu kare açı duygusal olarak bunalıklık içeren bir dönem yaratabilir. Zihniniz geçmişle, kalbiniz gelecekle meşgul olabilir. Neptün'ün sisli enerjisi
kontrol etme isteğinizi zayıflatabilir. Ama tam da bu noktada hayat size bırakmayı öğretmek istiyor. Kontrol etmek yerine akışa güvenmeyi, plan yapmak yerine sezgileri izlemeyi. Bu yeni ayda bilinçaltınızdan gelen rüyalar, semboller, hatta tesadüf gibi görünen olaylar çok şey anlatıyor olacak. Eğer durup dinlerseniz ruhunuzun sesini duyacaksınız. Bir şeyleri zorla çözmeye çalışmak yerine olayların kendi zamanında şekillenmesine izin verin. Venüs ve Mars'ın kavuşumu içsel bir tutkuyu, hasta bastırılmış bir arzuyu yüzeye çıkarabilir. Belki de uzun süredir ifade etmediğiniz bir duygunun zamanı geldi. Ancak Venüs ise Balık burcundaki Satürn'e kare açıda sınır koymayı, duygusal olgunluğu ve sabrı vurguluyor. Bazı ilişkilerde geri çekilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu uzaklaşma bir kopuş değil, bir iç dengeyi yeniden kurma sürecidir. Merkür'ün Yay burcundaki konumu zihinsel olarak içe dönük bir dönemi anlatıyor. Belki geçmişle ilgili bir farkındalık ya da uzun süredir bastırılmış bir düşünce şimdi yüzeye çıkacak. Merkür'de Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüne kare açıda söyleyeceklerinizi dikkatle seçmeniz gerektiğini söylüyor. Bu dönemde sırlar açığa çıkabilir ama her gerçeği hemen paylaşmak zorunda değilsiniz. Sessizlik bazen en bilge cevap da olabilir. Lilith ise Akrep burcunda ve retro Uranüs'le karşıtlık yapıyor bu dolunayda. Bu etki sizin için arkadaş çevresi, sosyal bağlantılar ve aşk konularında beklenmedik farkındalıklar yaratabilir. Bazı ilişkilerde güç dengeleri değişiyor olabilir. Artık sizi kısıtlayan, enerji çalan bağlardan özgürleşme zamanı geldi. Bu karşıtlık sizi kendi benliğinizi savunmaya çağırıyor. Ben kimim ve neye gerçekten değer veriyorum? Lilith aynı zamanda Balık burcundaki Neptün'le üçgen, Kova burcundaki Plüto'yla da sekstil yapıyor. Bu kombinasyon içsel dönüşümümüzü destekleyen çok güçlü bir ruhsal geçittir. Kendinizle barışma, sezgisel güçleri fark etme ve bilinçaltı korkularınızla yüzleşip onları dönüştürme potansiyeliniz yüksek. Neptün'ün Uranüs'te kurduğu sekstil açıda özgürleşmenin görünmez zincirlerini kırmaktan geçtiğini hatırlatıyor. Retro Jüpiter Yengeç burcunda ilişkiler, ortaklıklar ve bağlılıklar alanında geçmiş meseleleri gündeme getiriyor. Belki bir ilişkiyi yeniden değerlendirme ya da eski bir bağla ilgili kapanış yaşama sürecindesiniz. Jüpiter Balık burcundaki Satürn'e de üçgen açıda duygusal olgunlukla ilerlemenizi, bir ilişkide daha sağlam temeller kurmanızı destekliyor. Ancak Kiron'la kare açısı da var. Günlük yaşamınızda stres, yorgunluk ya da sağlıkla ilgili hassasiyetlere dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Ruhsal yükler fiziksel olarak da kendini gösterebilir bu dönemde. Bıraktığınız her şey sizi özgürleştiriyor. Bu yeni ayın mesajı size. Bu dönemde kapanışlar, bitişler, vedalar olabilir ama hiçbir şey gerçekten kaybolmuyor. Yalnızca dönüşüyor. Bir kapı kapanırken başka bir boyutta bir ışık yanıyor. Bu yeni ayda iç dünyanızla barıştığınız ölçüde önümüzdeki dönemde hayatınızın temellerini daha sağlam kuracaksınız. Kendinize izin verin. Susmaya, dinlenmeye, arınmaya, bırakmaya izin verin. Çünkü siz güçlenmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirsiniz. Ama bu kez o güç sessizliğin içinden doğacak. Gerçek yeniden doğuş sessiz bir kabullenişle başlar. Yay yeni ayı sizleri içsel huzur, ruhsal farkındalık ve derin bir yenilenmeyle dönüştürüyor. Mutlu, huzurlu, umutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda bir yeni ayımız var. Saat 4.44'te 28 derece 25 dakikada. Gökyüzü yılın son yeni ayında sizleri geleceğe, hayallere ve toplumsal vizyonunuza yönlendiriyor. 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ay sizin 11. evinizde, yani arkadaşlıklar, topluluklar, projeler ve geleceğe dair umutlar alanında doğuyor. Bu yeni ay benden bize geçişin, bireysel hedeflerin kolektif bir vizyona dönüşmesinin habercisi.
Yay burcu özgürlük, inanç ve genişleme enerjisidir. Bu enerji sizin sosyal alanınıza girdiğinizde geleceğe dair hedeflerinizi büyütür, ufkunuzu genişletir. Ama aynı zamanda çevrenizi de değiştirir. Bu dönemde kimlerle yola devam edeceğiniz, kimleri geride bırakacağınız netleşmeye başlıyor. Yeni ay anında Güneş, Ay, Venüs ve Mars kavuşumda olacaklar. Bu güçlü birleşim sizi toplumsal sahnede daha görünür kılacaktır. Bir proje, bir fikir ya da bir topluluk çalışması aracılığıyla parlayabilirsiniz. Ancak bu kavuşum Balık burcundaki durağan Neptün'le de kare açı yapıyor ve bu hayallerinizin yönünü bulanıklaştırabilir. Neptün kareleri bazen çok güzel ama temelsiz planları gündeme getirir. Bu nedenle bu dönemde büyük idealler kurarken ayaklarınızı toprağa sağlam basmayı unutmayın. Bir vizyonun ilhamla başlaması güzeldir ama sürdürülebilmesi için netlik gerekir. Bu yeni ay size şunu hatırlatıyor. Gerçek özgürlük sorumlulukla dengelendiğinde kalıcı olur. Venüs ve Mars'ın kavuşumu sosyal çevrede çekiciliğinizi arttıracaktır. Yeni insanlarla tanışabilir, ilişkilerinizde dinamiği yakalayabilirsiniz. Ancak Venüs Satürn'e kare açıda parasal konularda veya bir dostlukta sınırların netleşmesi gerektiğini söylüyor. Bazı arkadaşlıklar aradaki enerji dengesine göre yeniden şekillenecektir. Kimler size gerçekten ilham veriyor, kimler enerjinizi tüketiyor? Bu sorunun cevabı bu dönemde açıkça ortaya çıkacaktır. Merkür de Yay burcunda fikirlerinizi paylaşma, plan yapma ve geleceği konuşma isteğinizi artırıyor. Ancak Merkür de Kuzey Ay düğümüyle kare açıda iletişimde belirsizliklere dikkat etmeniz gerektiğini vurguluyor. Projelerde net olmayan anlaşmalar veya yanlış yönlendirmeler olabilir. Bu yüzden duygularınızdan çok gerçeklere odaklanın. Hayalinizi anlatın ama detayları da yazıya dökün. Lilith ise bu yeni ay esnasında Uranüs'te karşıtlık yapıyor. Bu sizin için kariyer ve ev yaşamı arasında bir gerilim yaratabilir. Bir yanda toplum önünde güçlü görünme isteği, diğer yanda içsel huzur ve özgürlük arzusu. Bu enerjiyi dengelemek sizin için 2026'ya giden kapıyı açacak. Çünkü Lilith burada sizi toplumsal maskelerden sıyrılmaya çağırıyor. Gerçek benliğinizle görünmekten korkmayın. Çünkü artık dünyaya sunacağınız şey tamamen sizsiniz. Lilith ise Balık burcundaki Neptün'le üçgen açıda, Kova'daki Plüto'yla da sekstil açıda derin bir ruhsal uyanışı destekliyor. Bir vizyon, bir yaratıcı fikir veya ilham anı hayatınızı değiştirebilir. Bu dönemde sezgilerinizin değeri yüksek. Çünkü kolektif enerjiyi en iyi siz hissediyorsunuz ve unutmayın değişim önce zihninizde başlar. Retro Jüpiter'de Yengeç burcunda günlük yaşamınızda, iş düzeninizde ve sağlığınızda yeniden yapılanma enerjisi taşıyor. Bir rutini değiştirmek, yeni bir çalışma biçimine geçmek ya da daha anlamlı bir yaşam tarzı kurmak istiyorsunuz. Jüpiter'in Balık burcundaki Satürn'e üçgen açısı bu dönüşümün sağlam bir temele oturacağını gösteriyor. Ancak Kiron'la da kare açısı var. İletişimde eski bir yarayı yeniden gündeme getirebilir. Bu sesinizi nasıl duyurduğunuz konusuyla ilgili. Kendinizi ifade ederken geçmişte bastırdığınız duygular ortaya çıkabilir ama bu sefer susturulmayacaksınız. Yeni bir gelecek, yeni bir çevreyle başlar. Bu yeni ayın mesajı bu. Bu dönemde etrafınızdaki insanlar değişebilir ama bu yalnızlık değil, ruhsal bir yenilenme işaretidir. Artık vizyonunuzu paylaşın. İnsanlarla bir aradasınız. Yeni bir topluluk, bir dostluk, bir işbirliği ya da bir proje önümüzdeki 6 ayın kaderini belirleyebilir. Kendinizi ifade etmekten korkmayın. İlhamınız bu kez yalnızca size değil, başkalarına da yön gösterecek. Siz geleceğin temsilcisiniz ve bu yeni ay sizi o geleceğin kapısından geçmeye çağırıyor. Hayalinizi dünyaya armağan edin. Çünkü vizyonunuz bir kıvılcımı ateşleyebilir. Yay yeni ayı sizleri ilham, vizyon ve toplumsal farkındalıkla yeniden yönlendiriyor olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.
Merhaba balıklar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 20 Aralık 2025 tarihinde Yay burcunda bir yeni ayımız var. Saat 4.44'te 28 derece 25 dakikada gökyüzü yılın son yeni ayında sizleri adeta sahnenin önüne taşıyor. 20 Aralık'ta gerçekleşecek Yay burcundaki yeni ay sizin kariyer, statü ve toplumsal görünürlük alanınızda doğuyor. Bu yeni ay uzun zamandır içinizde şekillenen bir hedefin artık görünür hale gelmesinin sembolü, adeta perde açılıyor ve siz kendi kaderinizin yönetmeni olduğu koltuğa oturuyorsunuz. Yay burcu özgürlük, inanç ve vizyonun burcudur. Bu enerji kariyer alanınızda belirdiğinde artık sadece çalışmak değil, anlamlı bir amaç için hareket etme ihtiyacı doğabilir. Bu dönemde yaptığınız her şeyin ardında bir neden olmalı ve o neden kalbinizle uyumlu değilse artık yol değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. Yeni ay anında Güneş, Ay, Venüs ve Mars kavuşum açısında olacaklar. Bu güçlü birleşim size hem cesaret hem tutku getiriyor. Uzun süredir beklediğiniz bir fırsat karşınıza çıkabilir. Yeni bir iş, bir proje ya da toplum önünde fark edilmenizi sağlayacak bir gelişme. Ancak bu kavuşumun Balık burcundaki duran Neptün'e kare açısı da var. Duygusal olarak karmaşık bir tablo da yaratabilir. Neptün sizin yönetici gezegeniniz. Bu nedenle bu kare açı etkisini en derin sizde gösterebilir. Bir yandan hayal ettiğiniz bir hedefin gerçekleşme ihtimali sizi büyülerken, diğer yandan bu sadece ya bir illüzyonsa korkusu zihninize sızabilir. Gerçekle hayal arasında gidip gelmek mümkün. Ama unutmayın, bu yeni ay sizi daha fazla gerçeğe uyanmaya çağırıyor. İnançla adım atın ama sezgilerinizi pusula olarak kullanın. Venüs ile Mars kavuşum halinde bu yeni ay esnasında mesleki ilişkilerde güçlü etkileşimleri anlatıyor. Bir iş bağlantısı, bir üst düzey görüşme ya da otorite figürleriyle temasınız dikkat çekici olabilir. Ancak Venüs Satürn'e kare açıda bu süreçte sorumluluk bilincinin çok önemli olduğunu vurguluyor. Kariyer hedeflerinizde duygusal kararlar yerine sabır, disiplin ve stratejiyle ilerlemelisiniz. Belki bir şey hemen gerçekleşmeyecek ama inanın sağlam ilerleyen şeyler kalıcı olur. Merkür de Yay burcunda zihinsel olarak geleceğe odaklı olduğunuzu gösteriyor. Yeni planlar, vizyonlar, hedefler. Ancak Merkür'de ay düğümleriyle kare açıda zihinsel karmaşaya dikkat çekiyor. Sizi büyüleyen fikirlerle gerçekçi planlar arasında denge kurmanız şart. Bu dönemde her söze inanmayın. Özellikle kariyer alanında verilen sözlerin arkasını mutlaka kontrol edin. Lilith'in Akrep burcundaki konumu ise Boğa burcundaki Uranüs ile karşıtık yapıyor olması, bu enerji sizin için inanç sistemleri, eğitim, medya ve iletişim alanında devrimsel farkındalıklar yaratıyor. Kendinizi ifade etme biçiminiz değişecek. Artık daha kendiniz, daha cesur, daha siz olma zamanı. Belki bir fikirle, bir konuşmayla ya da yayınla sesinizi çok daha geniş kitlere duyurabilirsiniz. Ama bu etki aynı zamanda toplumun beklentileriyle kendi doğrularınız arasında kalabileceğinizi de gösteriyor. Cesaretli olun. Siz başkalarının kalıplarını değil, kendi yolunuzu inşa ediyorsunuz. Lilith Neptün'le üçgen açıda, Plüto'yla da sekstil açıda bu içsel dönüşümü daha da derinleştiriyor. Ruhsal olarak güçleniyorsunuz. Kendinizi ifade ederken sezgisel bir bilgelik devreye girecek. Belki farkında bile olmadan başkalarına ilham oluyorsunuzdur. Bu dönemde sessizliğiniz bile güçlü bir mesaj taşıyor olabilir. Jüpiter ise Yengeç burcunda retro, aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili alanları aktivite ediyor. Eski bir aşk hikayesi, bir yaratıcı projenin yeniden canlanması ya da kalpten gelen bir ilhamın geri dönmesi mümkün. Jüpiter Satürn'le de üçgen açıda duygusal olarak olgunlaşmanızı, hayal gücünüzü somut bir biçimde kullanmanızı destekliyor. Ancak Kiron'la da kare açıda özdeğer konularında eski yaraları yeniden gündeme getirebilir. Kendinizi kanıtlama isteğinizin arkasında yatan duygusal bir boşluğu
fark edebilirsiniz. Bu farkındalık sizi gerçek gücünüze götürecektir. Bu yeni ayın mesajı: hayallerinizi dünyaya taşıyın ama gerçeğin temelleriyle destekleyin olabilir. Bu dönemde büyük bir hedefin tohumları atılıyor. Belki henüz sonuçları görünür değil ama yeni ayın başlattığı şey 2026'nın ilk yarısında hayatınızda somutlaşacaktır. Bir dönemin kapanışı, yeni bir dönemin başlangıcı bu. Ruhsal yönünüzle profesyonel kimliğinizi birleştirin. İç sesiniz kariyerinizdeki en doğru rehber olacak ve unutmayın, gerçek başarı kalbinizle uyum içinde olduğunuzda gelir. Gökyüzü size şunu fısıldıyor: Işığınızla yol gösterin çünkü artık siz bir rehbersiniz. Yay yeni ayı sizleri sahneye, sark edilmeye ve kendi ışığınızla parlamaya davet ediyor. Mutlu, huzurlu, umutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.